Ya öncelikle Koç Saras'ın burada sergilediği performansın sen de altını çizdin. Kesinlikle sezon başında dalgalı ilerleyen bir süreç vardı. Ama bu sürecin ardından özellikle sezonun ilerleyen kısmında çok ciddi bir yükseliş gördük Fenerbahçe'den. Sezonun son kısmında birazcık açıkçası beni birçok basketbol severi eminim endişelendiren noktalar oldu. Çünkü Fenerbahçe alıştığımızın biraz altında bir tempoda, altında bir e, kalitede basketbol oynadı. Hatta bir noktada ben açıkçası endişelendim. Hani bu sefer Final Four acaba kaçacak mı diye. Ama özellikle playoff'ta tabii ki Zalgiris serisinde yine koç Jasikevicius hem sistemini hem savunmasını hem oyuncularla olan ilişkisini çok doğru şekilde bir kez daha gösterdi. Senin söylediğin başarılara ek olarak da ben şunun altını çizeyim. Euroleague tarihinde 6. kez üst üste Final Four yapabilen tek koç. Evet. Koç Jasikevicius. Dolayısıyla bunun hani gerçekten büyük bir başarı olduğunu tekrar altını çizmek lazım. Ki bu sezon Euroleague gerçekten bana göre 20 yıllık tarihinde yani modern Euroleague tarihindeki en zor sezondu. Hem takım sayısı çok fazlaydı, hem çok fazla favori vardı. İşte bunlar arasında Olympiakos, Panathinaikos gibi dev bütçeli takımlar, Real Madrid her zaman zaten o bütçeli takımların arasında. Hani bu takımların arasında bunları da yenip sezon içinde dönem dönem ki Olympiakos'u da Final Four'daki rakibini de bir kere yendi, bir kere yenildi Fenerbahçe. Dolayısıyla hani bu süreçte yapılanlar mevcut bütçeyle yapılanlar çünkü Fenerbahçe'nin bütçesi şu anda hani bu ilk 3-4 hatta 5 takımın altında bir bütçe. Bu saydığımız takımların. Dolayısıyla bu bütçeyle bunun yapılması tabii ki genel menajer Derya abinin, Derya Yanler'in, Koç Saras'ın, yönetimin hepsinin bunda payı var ama tabii ki asıl aslan payı oyuncularda. Çünkü net bir yıldızı olmadan da Fenerbahçe bunu yaptı. Hani dönem dönem yıldızlar çıkardı diyelim. Hani Horton Tucker sahneye çıktı, Baldwin sahneye çıktı, playoff'ta Kem Birch sahneye çıktı. Hani birçok kişi Kem Birch artık bu takımda yeri yok, gitmesi lazım denen noktada çıkıp çok farklı işler yaptı. Dolayısıyla dediğim gibi bunu yaratmak, bu istikrarı yaratmak gerçekten çok büyük bir başarı. Tekrar ben tebrik ediyorum. Yani bütün Koç Saras başta olmak üzere bütün ekibi gerçekten çok önemli bir başarı. Peki şimdi Final Four şansını konuşalım. Sen de ifade ettin. Takımın bütçesi, potansiyeli belki var ama bütçesi ve kalitesi açısından belki diğer takımlara göre düşük kalıyor olabilir. Yine de Fenerbahçe'nin olduğu yerde şampiyonluk şansının yüksek olduğunu ifade etmek gerekiyor. Neler söylersin Final Four'la ilgili? Ya orada açıkçası ya tabii ki Final Four'da herkes herkesi yenebilir. Hani bu klasik bir tabir ama çünkü sonuç itibariyle bir maç hani o 40 dakikalık süreçteki oyuncuların mental durumu, koçun mental durumu hani umarım bir sakatlık yoktur, hastalık yoktur. Tabii ki bunlar önemli. Çünkü bir maça bağlı birçok şey. Ama tecrübe açısından tabii baktığımız zaman hani Fenerbahçe açısından kimle eşleşmese desek hani herhalde Olympiakos derdim en baştan beri. Çünkü bu sezonun hani en hazır, en formda, en bana göre komplike yani kadro olarak da her pozisyonda en az 2 tane çok değerli oyuncusu var. Hatta bazı oyuncuları yani başka takımlara koysanız rahat rahat ilk 5 oynar o takımları da belki Final Four seviyesine taşıyabilir. Böyle oyuncular var. Yani tek tek saymaya gerek yok. İşte Fournier var, Dorsey var, Vezenkov var, Militinov var, Peters var. Yani dediğim gibi saydığımız zaman bile gerçekten korkutucu bir kadro. Fenerbahçe bu kadroyu yendi sezon içinde. Tabii ki İstanbul'da yendi, taraftar desteğiyle yendi. Ama Final Four'da da önemli bir desteğimiz olacağını ben düşünüyorum Yunanistan'da, Atina'da. Dediğim gibi neden olmasın diyorum ama biraz tabii maalesef diyorum keşke Olympiakos'la finalde karşılaşsak diyordum. Ama şimdi de gönül ister inşallah Ergin Ataman'la milli takımımızın koçuyla yine Fenerbahçe'yi inşallah Final Four'da görürüz. Pardon finalde görürüz umarım. Peki bizler de Tabii Ergin aynı, Ataman önce evet, Final Four'a gelirse. aynı Tabii. umudu paylaşıyoruz bizler de. Teşekkür ederiz Fersu Deniz Yahya Bey yola aktardığın bilgi